Bugün Amazon'dan yeni aldığım bu TS101 mini kavyeyi tanıtacağım. Gördüğünüz gibi küçücük bir kutu. Yani havyeyi ilk defa kullanmıyorum. Bir kere test ettim. Onu söyleyeyim baştan. Ama kutusunu göstermek istedim. Şöyle bir parça var. Ondan sonra da bu ısınan ucu buraya böyle takıyorsunuz. Son derece kompakt minik bir havya. Gördüğünüz gibi boyuna göre oldukça güçlü. Burada da bir tane USB-C kablosu. İki tane girişi var. Şimdi USB-C girişinden bir besleme yapabiliyorsunuz. Şöyle bir tane normal telefon adaptörüyle deniyorum. Bakın adaptörün gücü yetmedi. Low volt yazıyor. Aslında low power demesi lazım. Adaptörün gücü yetmedi ve ısıtamıyor. Yani daha güçlü, işte quick charge özellikli, hızlı şarj özellikli adaptörler lazım. Gerilimi yükseltebilen ve daha fazla güç verebilen. Tabii benim güç kaynağımda da bir USB-C çıkışı var. Benim güç kaynağım hızlı şarj özellikli. O yüzden buna yetecek kadar güç verecektir muhtemelen. Bakalım USB-C üzerinden kaç saniyede ısıtabileceğiz? Evet, 51 saniyede ısındı. 300 dereceye çıktı. Gördüğünüz gibi çalışma sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz buradan 400 dereceye kadar. Şimdi bakın kapattım, hala sıcaklığı gösteriyor. Tekrar düşürüyorum. Şimdi bakalım uyku moduna ne kadar zamanda geçecek? Gördüğünüz gibi 1 dakika 41 saniyede uyumaya başladı. Şimdi 150 dereceye inecek. Uyku modu da o. Şimdi burada 150 derecede hazır vaziyette bekliyor. Titrettiğiniz anda tekrar normal sıcaklığına çıkıyor. Gördüğünüz gibi gene kullanıma hazır. Şimdi bir de şeye bakalım. Uykudan sonra ne kadar zaman içinde tamamen kapanmaya geçiyor.
Evet, 2 dakikadan birazcık fazla bir zamanda tamamen kapanma moduna geçti. Artık kendi kendine kapanıyor. Artık burada sallasanız da açılmıyor çünkü kapandı. Elle açmak gerekecek tekrar. İşte havaya sıcak olduğu sürece orada sıcaklığı da gösteriyor. Hani yanlışlıkla elinizi dokunmayın diye. Şimdi bu USB-C ile kullanımıydı. Bakın şöyle bir laptop adaptörünüz varsa bununla da kullanabilirsiniz ki bununla daha da hızlı ısınıyor havaya. İşte içi artı dışı eksi olacak şekilde bir tane laptop adaptörü ucu lazım. Fakat bu bendeki uç buna uymayacak. Yani sadece hani adaptörü göstermek için şey yaptım. Buna uygun. Aslında bu hani en çok radyo adaptörlerinde falan kullanılan bir uç var. O muhtemelen buna uyar. Bendeki laptopun ucu uymadı. Şimdi onu kesmek de istemiyorum. Bakın işte şu uç uydu. Bu genelde radyo adaptörlerinde falan çok kullanılan bir uç. İşte bunu kesip buraya bağlarsam bununla da çalıştırabileceğim ama şu anda ona ihtiyaç duymuyorum. Hani USB-C yetecek gibi görünüyor. Biz gene USB-C kablomuzu kullanalım. Şimdi şu kitapçıktan birazcık özelliklerine bakalım. Hani Havyanın özelliklerini biraz anlatayım. İşte İngilizce tarafa geldiğimiz zaman burada işte parçalarını göstermiş. USB Type-C kullanabiliyorsunuz. DC 924 65 Watt'a kadar çıkıyor. PD dediği de Type-C işte kullanımı o. 90 Watt'a kadar çıkıyor. Bakın mesela işte 9 voltta, 12 voltta. Burada da ısınma süreleri. Yani gittikçe tabii şey oluyor. 90 Watt'a çıktığınız zaman artık şeyde 9 saniyede ısınıyor ama o kadar yüksek bir güç kaynağına benim için gerek yok. Yine bu sefer Type-C ile kullanımı bir şekilde. O da 26 volta kadar çıkıyor ve gördüğünüz gibi süreler gittikçe kısalıyor. Yani elinizde ne kadar kuvvetli güç kaynağı varsa havyanız o kadar hızlı ısınıyor. Benim için 40 saniye sorun mu? Değil. Bakın burası da Type-C. 90 Watt'a kadar çıkabiliyorsunuz Type-C'de. Tabi onun için özel USB-C kablosu gerekiyor. Şimdi biraz parametrelerini göstereyim bunun size. İşte bunlar ilk fabrika çıkışı değerler. İşte 300-330 diye gidiyor. 250 derecede uykuya geçiyor. Uyku zamanında 180 saniye. Ben onları biraz değiştirdim. 150 yaptım işte mesela. Şimdi buraya uzunca basınca seçeneklerimiz çıkıyor işte. T1, T2, T3. Kaç derece aralıklarla gideceğimiz. Uykuya geçme sıcaklığı 150 derece ben ayarlamıştım.
Şöyle baştan tekrar göstereyim. Bunlar işte önceden ayarlıydı. Bakın şimdi mesela kaç derecelik adımlarla sıcaklık çekiyor. Yani mesela 300, 310, 320 diye gidiyor. İşte 1 dereceye de indirebiliyorsunuz. 10 derece bence iyidir. 300, 310, 320 şeklinde gidecek. İşte bu baştaki uykuya geçme sıcaklığı 150 derece. Burayı da gördüğünüz gibi 400 anlamsız tabi de istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. 100 dereceye kadar, hatta 50 dereceye kadar indirebiliyorsunuz. Tabi 50 dereceye inince ısınması daha uzun sürüyor. Ben 150'de bırakacağım. Bu işte kaç saniye sonra uykuya geçeceği? 120 saniye. Bu da istediğiniz gibi 1000 saniyeye kadar gidebiliyor. 60 saniyede. İşte şöyle 120 saniye 2 dakikada ben bırakıyorum. Bu da işte boşta ne kadar durursa kapanacak havya onu gösteriyor. 240 saniye ayarlamışız onu da. Burada arka plan ışığı. Gördüğünüz gibi ekran parlaklaşıyor ya da parlaklığı azalıyor. Tabii ki santigrat ya da Fahrenheit arasında sıcaklık gösterimini seçebiliyorsunuz. Bu da 9. parametre. Bu enteresan bir özellik. Şu anda gösterge sağa doğru. Mesela göstergeyi öbür yöne çevirebiliyorum. Hani solaklar için mesela. Şu şekilde. Bakın döndü. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz ama tuşların yeri değişmiyor. Tuşlar aynı şekilde. A ve B tuşu. Tekrar eski haline getirelim. Sağ. Bekliyoruz. Evet. Bu boost temperature diye bir şey var. Yani hızlı ısınmasını istediğiniz zaman mesela 380 dereceye ani ısınma. İşte bütün gücü çekiyor o zaman. İşte tuşlardan birini basılı tuttuğunuz zaman o hızlı ısınma moduna giriyor. Orada da 380 dereceye ani ısınma yapıyor. Şimdi burada güç kaynağı kullandığınız eğer işte 2S, 3S, 4S lityum pil kullanıyorsanız bunlardan birini seçebilirsiniz. Ya da DC diyerek normal işte Type-C ya da diğer güç kaynağını seçiyorsunuz. Bu minimum volt dediği işte pillerle kullanırsanız her bir pilin kaç volta kadar düşeceğini mesela 3 volttan aşağı inmesini istiyorsunuz pil ya da 3.3 volttan aşağı inmesini istiyorsunuz. Bunu böyle ayarlıyorsunuz ki ondan sonra pilleri öldürmesin. Bu low power dediği power bankler için. Yani power banklerden bazen minimum bir akım çekilmesi gerekiyor ki power bank uyku durumuna geçmesin, çıkışı kapanmasın. İşte bunu on yaptığınız zaman power bank'ten ara sıra minik minik bir akım çekiyor ki power bank'in kapanmasını engelliyor. Eğer havyayı power bank ile kullanıyorsanız. Burada da Type-C'den çekeceğiniz maksimum gücü ayarlayabiliyorsunuz ya da off yaparsanız işte çekebildiği kadar çekiyor. Burada sensörün hassasiyetini ayarlıyorsunuz. Yani onu 1 dereceye ayarlarsanız mesela bu sefer çok hızlı
sürekli aç kapa yapacak. O yüzden hani 3-4 derece gibi bir yerde bırakırsanız sensörün hassasiyetini, o çok daha iyi. Hani sürekli açma kapama yapmamış oluyor. Burada da uç yanlış ölçülüyorsa bunu artı eksi şekilde kompanze etme şansınız var. Mesela baktınız 5 derece yanlış ölçüyor. Artık nasıl ölçüyorsanız onu buradan kalibrasyon yapıp 5 derece fazla göster diyebiliyorsunuz mesela. En sonunda da fabrika değerlerine sıfırlama. Yani bir Huawei'den beklenmeyecek kadar çok ayarı var gördüğünüz gibi. Küçücük bir cihaz ama çok kullanışlı gerçekten. Burada da işte ekranla ilgili çeşitli bilgiler var. Şimdi ben bunu gene açayım. Ne kadar zamanda ısınacak tekrar bakalım. Yani açıkçası ben daha büyük bir güç kaynağı kullanmaya ihtiyaç duymuyorum. 47 saniye çok da kötü değil. Zaten ben başka şeyleri hazırlayana kadar o ısınır. Gördüğünüz gibi lehimi de kolayca eritiyor. Bakalım bundan sonraki videolarda da zaten bununla lehim falan yaparım. Performansını daha da iyi görürüz. Şöyle kapattım. Yavaş yavaş soğuyor şimdi. Ya özellikle kullanım açısından çok rahat bir abi. Yani çok hafif bir kere. Yeni aldığım TS101 Avio'nun küçük bir tanıtımını yapmaya çalıştım. Bunu artık ileriki videolarımda kullandıkça performansını da göreceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere.